30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi'nin ardından 1 Eylül günü asil Türk milletinin büyük önderi, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Paşa, Zafertepe Çalköy'de "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini verir. Düşman bu milletin kökünü kazımak için yakıp yıkmış, Afyon'dan Ege'ye kadar her yeri harabeye çevirmişti. Bu belgeselde Afyon'da esir düşen şeref yoksunu, savaş suçlusu Yunan askerlerini, Uşak'ın yıkılmış ve çaresiz sokaklarını, Eskişehir'in koca bir alev topuna dönüşünü, Bozüyük ve Bilecik'in sadece taş iskeletleri kalmış hayalet harabelerini ve Manisa'nın, Turgutlu'nun, Alaşehir'in nasıl devasa bir kül yığınına çevrildiğini adım adım göreceksiniz. Afyon'dan İzmir'in kurtuluşuna kadar uzanan bu kanlı ve küllü yolda yaşananları izlediğinizde bugün hür nefes aldığımız bu toprakların ne bedellerle ödendiğini iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Her şey 26 Ağustos sabahı Kocatepe'den patlayan ve yeri göğü inleten o Türk topçu ateşiyle başladı. Afyon Ovası düşman için artık bir karargah değil, devasa bir mezarlıktı. Ekrana yansıyan bu çarpıcı görüntülere lütfen çok dikkatli bakın. Ucu bucağı görünmeyen, omuzlarına aldıkları battaniyelerle başları önde yürüyen bu insan Seli kim dersiniz? Onlar canını kurtarmaya çalışan siviller değil. Onlar sadece birkaç yıl önce Anadolu'yu işgal etme hayaliyle gelen ancak şimdi darmadağın olup Türk ordusuna esir düşen Yunan askerlerinin ta kendisidir. O mağrur işgal ordusu şimdi omuzlarında esaretin ağır yüküyle yalın ayak ve perişan halde yürüyor. Ancak cephede teslim olanlar esir düşerken, kaçmayı başaran Yunan birlikleri bu yenilginin hıncını askerden değil, masum sivillerden çıkaracaktı. Yakıp yıkma taktiğinin o ilk kara dumanları Afyon semalarından yükselmeye başlamıştı. 27 Ağustos günü şanlı Türk ordusu Afyon'a girdiğinde sokaklar yanıyordu ama halkın kalbindeki o 3 yıllık esaret zinciri nihayet kırılmıştı. Afyon'da yakılan o ilk ateş maalesef sadece bir başlangıçtı. Cephe yarıldığında düşman ikiye bölünmüş, bir kol batıya yani İzmir'e, diğer kol ise kuzeye, Bursa yönüne doğru kaçmaya başlamıştı. Peki batıya doğru panik halinde kaçan birlikler, Yunan Başkomutanı Trikopis'in de esir düşeceği o tarihi şehri Uşak'ı nasıl bir harabeye çevirecekti? Gözünüzü ekrandan ayırmayın. Tarih 1 Eylül 1922. Afyon'da yediği ağır darbeyle neye uğradığını şaşıran Yunan ordusunun batı kolu, başkomutanları Trikopis'in de esir düşeceği o tarihi topraklara, Uşak'a doğru ölümüne bir kaçıştaydı. Ekrana yansıyan bu panoramik Uşak görüntülerine lütfen aldanmayın. Şehrin dışı ne kadar sakin görünüyorsa kalbi o kadar ağır yaralıydı. Kameramız Uşak'ın sokaklarına girdiğinde o acı tablo tüm çıplaklığıyla yüzümüze çarpıyor. Çatısı çökmüş evler, yanmış ahşap direkler ve moloz yığınları. Yunan ordusu kaçarken Uşak'ı da o korkunç yakıp yıkma emrinden mahrum bırakmamış. Çarşıları, mahalleleri ateşe vermişti. Fakat şu kasap dükkanının önündeki görüntüye, o asılı duran etlere ve etrafındaki insanlara çok iyi bakın. Bu sıradan bir kare değil. Bu, siz evlerimizi başımıza yıksanız da, çarşılarımızı ateşe verseniz de biz buradayız ve yaşamaya devam edeceğiz diyen sarsılmaz Türk iradesinin, o muazzam hayatta kalma gücünün sessiz bir çığlığıdır. Düşman yakmış, yıkmış ve kaçmıştı ama Uşaklılar enkazın ortasında hayatı yeniden filizlendiriyordu. Şanlı ordumuz Uşak'a girdiğinde geride isli duvarlar kalsa da o duvarların ardında artık hür bir nefes alınıyordu. Uşak küllerinden doğarken düşmanın ikiye bölünen diğer kolu, yani kuzeye kaçan birlikler çok daha sinsi bir plan içindeydi. Uşak'ın kurtuluşundan sadece bir gün sonra
Bozkır'ın kalbi Eskişehir, tarihin gördüğü en büyük alev topuna dönecekti. Bu çaresiz kaçış Eskişehir'i nasıl bir cehenneme çevirdi? İzlemeye devam edin. Tarih 2 Eylül 1922. Görüntülerimiz kuzey hattına, koca bir enkaz yığınına dönen Eskişehir'e uzanıyor. Çemberi yarıp Eskişehir'e ulaşabilen Yunan birlikleri artık düzenli bir ordu değil, arkalarında sadece kül bırakmak isteyen bir yağmacı sürüsüydü. Ekranda çıplak arazilerin eteklerinde bitkin halde yürüyen o kafilelere iyi bakın. Onlar da tıpkı Afyon'daki gibi silahlarını bırakıp teslim olmak zorunda kalmış, battaniyelere sarınarak yürüyen o çaresiz Yunan esir kafileleridir. Yüzlerinde o ağır mağlubiyetin izleriyle yürüyorlar. Fakat onların teslim olduğu o anlarda geri çekilen diğer düşman birlikleri kendilerini kovalayan Türk ordusunu yavaşlatmak için köprüleri, demir yollarını ve Eskişehir'in o asırlık mahallelerini dinamitlerle havaya uçuruyordu. Şehir adeta bir ateş topuna dönmüştü. Ancak o kara dumanların, o devasa alevlerin arasından dört nala süzülen bir umut vardı. Fahrettin Altaypaşa komutasındaki Türk süvarileri, Türk askeri yıldırım gibi şehre girdiğinde Eskişehir belki harabeye dönmüş, sokakları alevlere teslim olmuştu. Ama Mehmetçiği gören o yorgun Eskişehir halkının gözlerindeki esaret korkusu nihayet küle dönmüştü. Evleri yanmıştı evet ama artık hürdüler. Eskişehir o büyük yangının içinden çekip çıkarılmıştı. Ancak kuzeye, Bilecik sınırlarına doğru çekilmeye devam eden düşman, güzergahı üzerindeki Bozüyük'te taş üstünde taş bırakmayacaktı. Ekrana yansıyacak o iskelete dönmüş binaları gördüğünüzde kanınız donacak. Sırada Bozüyük var. Görüntülerimiz büyük zaferden aylar sonra kaydedilmiş olsa da felaketin boyutu o kadar büyüktü ki enkaz hala ilk günkü dehşetiyle duruyordu. Burası Bozüyük. Tarih 4 Eylül 1922. Ekranda beliren o devasa, iskelete dönmüş taş binalara, içi tamamen oyulmuş pencerelere ve o harabelerin arasından at arabalarıyla sessizce geçen çaresiz insanlara dikkatle bakın. Yunan ordusu Bozüyük'ten geçerken adeta bir şehri haritadan silmeye yemin etmişti. Koca binalar birer hayalete, sokaklar ise devasa ve sessiz bir mezarlığa dönüşmüştü. Sadece çatılar değil, o taş binaların kalbi de yanıp kül olmuştu. Evinin veya dükkanının enkazına boş gözlerle bakan insanların o derin sessizliğini hissedebiliyor musunuz? Bu taş duvarlar bir ordunun yenilgi öfkesini masum taşlardan ve sivillerden nasıl çıkardığının en acı şahididir. Bozüyük kelimenin tam anlamıyla bir harabeydi. Ancak o harabelerin üzerinde dalgalanan bayrak artık Türktü. Bozüyük'ün bu hayalete dönmüş sokaklarından sonra en az onun kadar ağır bir trajedi yaşayacak olan Bilecik topraklarına giriyoruz. Ünlü Fransız arşivi Albert Kahn'dan çıkan o acı dolu sessiz yürüyüşü izlemeye hazır mısınız? Tarih 6 Eylül 1922. Görüntüler. Tarihin en değerli koleksiyonlarından birinden Fransız Albert Kahn arşivinden günümüze ulaşıyor. Kameranın kaydettiği şu sarp yamaca, o dökülen taşların, yıkılmış duvarların arasına lütfen çok iyi bakın. Ayakta kalmış tek bir sağlam çatı bile görebiliyor musunuz? Burası Bilecik. Bir zamanlar Ertuğrul Gazi'nin at koşturduğu, Osmanlı'nın tohumlarının atıldığı o tarihi topraklar, düşmanın kaçarken yaktığı en büyük ateşlerden birinin kurbanı olmuştu. Sadece evler değil, Bilecik'in o tarihi dokusu da bu harabelerle birlikte gömülmek istenmişti. Peki ya şu molozların arasından yavaşça yürüyen o kalabalık? Başlarındaki beyaz örtüleriyle kadınlar, yorgun adımlarla yürüyen yaşlılar. Onlar yangından canlarını zor kurtarmış. Şimdi ise evlerinden geriye kalan o iskeletlerin arasında sessizce yürüyen Bilecik halkının ta kendisidir. Bu sadece bir yürüyüş değil. Bu o taş yığınlarının arasında kaybolan bir şehrin cenazesini kaldırmaktır. Evsiz kalmışlardı.
yorgundular ama o yıkıntıların arasında dimdik yürüyorlardı. Çünkü bu topraklar artık onlarındı. Bilecik'in o yıkık duvarları ardından düşman Bursa üzerinden denize dökülmek üzereydi. Ancak asıl büyük kıyamet tekrar batıda İzmir yolunda yaşanıyordu. Manisa, Alaşehir ve Turgutlu'nun o kahredici görüntülerini, o öksüz çocukların masalarını izlemeye yüreğiniz dayanacak mı? Tarih Eylül ayının ilk haftası. Düşman batı hattında Ege'ye yani denize yaklaştıkça vahşeti akıl almaz bir boyuta ulaşıyordu. Görüntülerimiz Manisa'nın Alaşehir ve Turgutlu ilçelerine uzanıyor. Ekrana yansıyan bu geniş panoramaya lütfen çok iyi bakın. Ortada sapasağlam duran o beyaz minarenin etrafındaki devasa boşluğa dikkat ettiniz mi? Orası boş bir arazi değil. Orası birkaç gün öncesine kadar 10 binlerce insanın yaşadığı Batı Anadolu'nun en zengin şehirlerinden biriydi. Yunan ordusu Turgutlu, Alaşehir ve Salihli hattını öyle bir yaktı ki bu şehirler kelimenin tam anlamıyla haritadan silinmişti. Fakat savaşın asıl acı yüzü yanan binalar değil, geride kalan o masum hayatlardı. Büyük zaferden 3 ay sonra çekilen bu eşsiz görüntülerde şu kapalı alana, o uzun masalarda sessizce yemek yiyen şu çocuklara çok dikkatli bakın. Yüzlerindeki o tarifsiz ağır hüznü görüyor musunuz? Onlar düşmanın ateşe verdiği o sokaklarda annelerini, babalarını, evlerini kaybeden savaşın öksüz ve yetimleridir. Ancak yalnız değillerdi. O masaların etrafında fesleriyle, takım elbiseleriyle onların başını okşayan, şefkatle yemek dağıtan bu insanlar, küllerinden yeniden doğan Türk milletinin o günkü adıyla Hilali Ahmer'in yani Türk Kızılayı'nın ta kendisiydi. Düşman bu milletin kökünü kazımak için yakıp yıkmış, Afyon'dan Ege'ye kadar her yeri harabeye çevirmişti. Ancak başaramadılar. O kanlı enkazın ortasında kendi yetimine, kendi öksüzüne devlet eliyle sahip çıkan bu şefkatli kucak, Türk milletinin asla yok edilemeyeceğinin en büyük kanıtıydı. 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi'nin ardından 1 Eylül günü asil Türk milletinin büyük önderi, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Paşa, Zafertepe Çalköy'de "Ordular, İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini verir. Bu emirle birlikte Türk milletinin sinesinden çıkan kahraman Türk ordusu, bozguna uğrayan Yunan ordularına karşı takip harekatını güçlendirerek 9 Eylül 1922 günü İzmir'e girer. Yüzbaşı Şerafettin Bey'in komutasındaki süvari birliği, hükümet konağının önüne gelerek şanlı Türk bayrağını göndere çekerken, canını zor kurtaran Yunan askerleri bütün silah ve teçhizatını bırakarak cephedeki hezimetin acısını kaçarken birçok yerleşim yerinde yaptığı gibi güzel İzmir'i de yakıp yıkmış, harabeye çevirmişlerdir. Sakarya zaferini müteakip Türk ordusunun büyük taarruzu Yunan ordusunun denize dökülmesiyle son bulurken İzmir halkı ve onunla birlikte bütün Türk milleti 10 Eylül günü atasını büyük bir coşku ve sevinç gösterisiyle karşılar. Tarihin şanlı sayfalarına kanlarıyla, canlarıyla sonsuz kahramanlık destanları yazan Mehmetçik, bu destanların binlercesinden birini de 9 Eylül'de tarihin altın sayfalarına nakşetmiştir. Başta Türk milletinin büyük önderi, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.